24 Mayıs 2023 günü Georgia eyaletindeki Lowndes County bölgesinde bir polis yardımcısı otoyol üzerinde meydana gelen bir kazaya müdahale etmek için olay yerine gidiyordu. Ancak tam o anda kimsenin beklemediği akıl almaz bir olay daha yaşandı. Good. At their line 250 rollover. 1002nd EMS immediate roll. Yol kenarında bekleyen çekicinin arkasından hızla gelen bir otomobil yavaşlamadan ilerledi ve çekicinin arka kısmından havaya fırladı. Araç birkaç kez takla attıktan sonra inanılmaz bir şekilde tekrar tekerlekleri üzerine düştü. Polis hemen aracın yanına koşarak sürücüye yardım etmeye başladı. Çarpışmanın etkisiyle kopan parçalar bir polis yardımcısına isabet etti ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Neyse ki durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Takla atan aracın içindeki 21 yaşındaki genç kadın ise ağır yaralı olarak mucizevi bir şekilde kurtuldu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan bu korkunç kaza polis vücut kameralarına yansıyan en dikkat çekici ve şok edici trafik kazalarından biri olarak değerlendiriliyor. ...2021 yılının Mart ayında Nashville polis memuru Josh Baker, devriye görevi sırasında şüpheli bir aracı fark etti. Araç, siyah renkli 2015 model bir Camaro'ydu. Baker, aracın sahibinin çok sayıda suçundan arandığını biliyordu ve bu nedenle aracı kontrol etmeye karar verdi. Memur Baker, aracın kaçma ihtimaline karşı destek istedi ve aracı takip etmeye başladı. Kısa süre sonra Camaro bir mağazanın otoparkında durdu. Ancak aracın içinde aranan kişi değil, Nika Nicole Holbert isimli bir kadın vardı. Just bring your bag out here. Ma'am, stop going through it. You come step right back here. What did you take out of it? Nothing. I was Okay. All right, listen. Just come back here. I think we're getting off on the wrong foot, okay? Because I'm really confused on why I'm getting stopped. He's got several warrants. Okay, that has nothing to do with me. You don't know who's in the car. Nobody's in our car. Well, now I know that. However, now I'm going to address the other problems. Okay, so you want my bag and all my belongings. So just step right back here Can I use the restroom? and let you know this is being audio and video recorded, That's just to fine. let you know. Okay. İlk dakikalarda Holbert polisin talimatlarına uyuyordu. Ancak memur Baker araçta ve kadının çantasında şüpheli maddeler bulduktan sonra durum değişmeye başladı ve Baker destek ekipleri gelene kadar Holbert'ı kontrol altına almak istedi. Here, do me a favor, turn around. No, hold Turn on. around. Don't put me in handcuffs. I haven't done anything wrong. Ma'am, No, don't put me you're about to get tased. Get down! Get down on the ground! Down on the ground! I didn't do nothing. Step out. Ma'am! Put the gun down! I didn't do nothing. Put the gun down! 23 shots fired! Shots fired! 10-4, 13 keep outside code 3. Twenty-three, I'm hit. Step out. Ma'am! Put the gun down! Put the gun down! Keep outside code 3. 23, I'm hit. Baker önce elektroşok cihazını çıkardı ve kadını güvenli şekilde etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak o anda Holbert'ın bir silah çıkardığını gördü. Memur Baker silahını çekerek kadından silahı bırakmasını istedi. Fakat birkaç saniye sonra Holbert ateş etti ve kurşun polis memuruna isabet etti. Mermi kurşun geçirmez yeleğin altından girerek Baker'ın gövdesine geldi. Ancak polis memuru da tam o anda kadına ateş açmıştı. Çatışmanın ardından Holbert silahını yere attı ve hemen kaçtı. Ancak fazla uzaklaşamadan yaklaşık bir sokak ileride aracı
aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Çünkü kadın o anda polis memuru tarafından vurulmuştu. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında her ikisine de müdahale etti. Yaralanan polis memuru Baker hemen ameliyata alındı ve hayatta kalmayı başardı. Ancak Holbert aldığı kurşun yaraları nedeniyle aynı gün hastanede hayatını kaybetti. Yani sakin başlayan sıradan bir trafik kontrolü birkaç dakika içinde geri dönüşü olmayan bir trajediye dönüştü. 2020 yılının Aralık ayında Anthony Quinn Warner adlı 63 yaşındaki bir adam karavanını Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki 2. caddeye sürdü. Yakınlardaki bölge sakinleri karavandan gelen robotik ve dijital bir kadın sesinin çevredeki herkesi bölgeyi tahliye etmeleri konusunda uyarmasıyla uyandı. Ses, aracın çevresindeki tüm binaların boşaltılması gerektiğini söylüyordu. Kısa süre sonra kadın sesi karavanın patlayacağını defalarca söylemeye başladı. Sabah saat 6'dan kısa bir süre sonra ses giderek daha ısrarcı hale geldi ve aracın 15 dakika içinde patlayacağını duyurdu. Daha sonra paylaşılan polis vücut kamerası görüntülerinde Nashville polislerinin şehir merkezinde dolaşarak bölgede kalan insanları bulmaya ve onları güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıkları görülüyor. So you're not doing anything wrong, okay? You're not in trouble, but there is something serious happening down the roadway. Go for 11. Okay? Do you mind going down to Second and Where Broad? they need to go when they are evacuated. That's so weird. That's like something out of a movie. Like The Purge? Yeah. Robotik ses ve yaptığı uğursuz uyarılar tüm ortama son derece tekinsiz ve ürkütücü bir hava katıyordu. Hatta polis memurlarından birinin de söylediği gibi yaşananlar adeta Arınma Gecesi filminden çıkmış bir sahneyi andırıyordu. Ne yazık ki robotik sesin uyarıları boş değildi. Sadece 15 dakika sonra karavan bir binanın yakınında patladı. Commander 425, are you 10-4? He's in 4. Are you guys okay? Yeah. No, my guys. Where's your car? How you doing? Okay, go to your car. What's going on? 217, myself and 215 are all kind of out. Command, make sure all units are direct. There may be ammo in that vehicle. We don't need anybody coming up the 2nd Avenue exposed. You okay? Yeah, I'm good, man. I appreciate it. Patlamanın etkisiyle 50'den fazla bina hasar gördü, hatta bazı binaların bir kısmı çöktü. Olayın ardından polislerin hasarı kontrol ettiği ve çevredeki insanları güvenli bölgelere yönlendirdiği anlar vücut kameralarına yansıdı. Karavanın içindeki patlayıcı son derece güçlü olmasına rağmen polisler çevrede yaşayan insanların büyük bölümünü zamanında tahliye etmeyi başardı. Neyse ki karavanın dışında bulunan hiç kimse hayatını kaybetmedi. Ancak 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden tek kişi patlama sırasında hala aracın içinde bulunan Anthony Warner oldu. Olayın ardından yetkililer Warner'ı böyle bir şey yapmaya neyin ittiğini anlayabilmek için geçmişini detaylı bir şekilde araştırmaya başladı. Ortaya çıkan bilgiler ise oldukça rahatsız ediciydi. Warner'ın dünyayı ele geçirmeye çalışan, şekil değiştiren uzaylı kertenkelelerle ilgili komplo teorilerine takıntılı, paranoyak ve yalnız bir adam olduğu ortaya çıktı. Ayrıca patlamadan yaklaşık 16 ay önce Warner'ın kız arkadaşı polisi arayarak evlerinin önündeki karavanın içerisinde patlayıcılar hazırladığını ihbar ettiği de ortaya çıktı. Polis, Warner'ın gerçek motivasyonunu hiçbir zaman kesin olarak belirleyemedi. Ancak ölümcül kanser teşhisi ve diğer etkenlerin psikolojik durumunu kötüleştirmiş olabileceği düşünüldü.
2021 yılında bir evin kiracısı içeriye birinin girmiş olabileceğinden şüphelenince 2 polis memuru evi kontrol etmek için olay yerine gönderildi. Genç kadın eve geldiğinde ön kapının ardına kadar açık olduğunu fark etmiş ve endişelenerek içeride bir yabancı olup olmadığını kontrol etmeleri için hemen polisi aramıştı. Olay yerine gelen polisler evi aramaya başladı. Ancak içeride karşılaştıkları şey kimsenin tahmin edemeyeceği kadar garip ve açıklanamazdı. Arama sırasında yaşananlar 2 polisi de dehşete düşürdü ve tüm bu anlar polislerin vücut kameralarına kaydedildi. And how many rooms do you have? 2 upstairs and 1 downstairs. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No. Police, if anyone's here, make yourself known. Police. Anyone inside? I'm gonna check downstairs. You get upstairs. Police. Anyone inside, make yourself known. Downstairs, clear. Upstairs clear? Yeah, we're good. Evdeki tüm dolaplar boş görünüyordu ve içeride insanların yaşıyor olması gerekmesine rağmen ev neredeyse terk edilmiş gibiydi. Resmi rapora göre genç kadın bu evi yaklaşık 1 aydır bir şirketten kiralıyordu. Ancak daha sonra gerçekten garip şeyler yaşanmaya başladı. Evdeki bazı kapılar polisler yaklaşırken açılmaya başladı. Memurların nefesleri giderek hızlanıyor, ortamın gerginliği açıkça hissediliyordu. Ardından arkalarından yüksek ve net ayak sesleri gelmeye başladı. Fakat dönüp baktıklarında kimse yoktu. Ne bir davetsiz misafir ne de evde başka birinin olduğuna dair herhangi bir iz vardı. Yani videoyu aldığım kaynakta bu şekilde belirtilmiş. Olayın gerçek olup olmadığına karar vermekte size kalmış. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın.
2022 yılının Aralık ayında 3 polis memuru bir komşudan gelen ihbar üzerine bir eve gitti. Evdeki yaşayan aile evin içinden gelen yüksek ve garip sesler duyduğunu bildirmişti. Derin ve boğuk sesler, alışılmadık darbeler ve daha önce hiç duymadığı türden tiz çığlıklar duyduğunu söylemişti. Polisler olay yerine vardığında karşılaştıkları durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde Camila isimli 20 yaşındaki genç kızın aklını kaybetmiş gibi davranarak evin içine girdiği görülüyordu. Daha sonra polis ekiplerinin tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğu anlaşılınca olay yerine çağrılan bir sağlık görevlisinin kamerasıyla yaşananlar kaydedildi. Camila aniden garip ve kontrolsüz davranışlar sergilemeye başladıktan sonra kendini bir odaya kilitledi. Polisler gördükleri karşısında oldukça sarsıldı ve korktu. Jezu, jak to Oda tak warczy? Ja pierdzielę. No, totalnie. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa, tam. Idź tam, Uważaj. Kamila! Ona jest nad nami u góry, od góry coś widzi. Zamianowyśmy się z innymi pozycjami, czy może mógłbyśmy sami zrobić? Odsuń się i uważaj, bo łeb kurwa zostanie. Drut ma jakiś. Camila'nın rahatsız edici davranışları polislerin içeri girmesini imkansız hale getirdi. Son çare olarak ekipler evin dışından çatı katına girerek içeri ulaşmayı denedi. Ancak o anda işler planlandığı gibi gitmedi. Tu jesteś, dzikuska. Chodź, misiu. Nie bardziej jak świnia, kurwa. Chodź. Chodź tu, kurwo. Chodź tu. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, tu też cię widzę. To nie czołgaj się. Kamilka. Kamilka, dziecko cię woła. Kamilka. Wiktoria cię woła. Polisler ona seslenerek iletişim kurmaya çalıştı ancak hiçbir işe yaramadı. Camila içeride kalmaya devam etti. Sonraki görüntüler ise kesildi ve yayınlanmadı. Camila sonunda zar zor olsa da dışarı çıkarıldı ve hastaneye götürüldü. Ancak söylenenlere göre hastaneye ulaştığında sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi tamamen normal davranmaya başlamış. O evin içinde yaşananlarla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemiş ve doktorlarda herhangi bir ruhsal hastalık belirtisine rastlamamış. Bugüne kadar Camila ve evin içindeki kişiler orada ne olduğunu açıklayabilmiş değil. Yani yaşanan bu olaylar gerçekten yaşanmış mıydı yoksa Camila'nın psikolojik sorunları vardı da ailesi bunu açığa çıkarmak mı istemedi? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda belirtin.